hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde tarihin en karanlık figürlerinden biri olan Vlad Tepes'i, yani Drakula'yı konuşmuştuk. Bugün ise onun efsanevi düşmanına odaklanıyoruz. Vatikan'ın kılıcı. Abraham Van Helsing, beyaz perdede vampirlerin azılı düşmanı olarak tanıdığımız bu gizemli adam. Gerçekte kimdi? Ya da gerçekten yaşadı mı? Bu bölümde Van Helsing'in ardındaki gerçeği, kilisenin karanlık dosyalarını ve Bram Stoker'ın bilinmeyen esin kaynaklarını keşfedeceğiz ve sonunda her zamanki gibi şu soruya döneceğiz. Ben buna inandım mı? 1897 yılıydı. Bram Stoker Londra'da Drakula romanını yayımladığında dünya bir anda değişti. Kitabın en dikkat çeken karakterlerinden biri ise Hollandalı bilim insanı Profesör Abraham Van Helsing'ti. Vampirlerle savaşan, inançla bilimi harmanlayan bir adam. Peki Stoker bu karakteri nereden buldu? Bir söylentiye göre Oxford profesörü Max Müller'den ilham aldı. Bir diğer iddiaya göre ise makar araştırmacı Arminius Van Berry'den, ki kendisi Stoker'ın yakın dostuydu. Ama bazı tarihçilere göre Van Helsing'in asıl kökeni çok daha karanlık. Gerard van Soyeten adlı Avusturyalı bir doktor, vampir söylentilerini araştırmak için mezar açtırmış, ölüleri incelemişti. Bilimle batıl inanç arasında yürüyen ilk gerçek Van Helsing oydu. Yıllar sonra sinema bu hikayeyi aldı, büyüttü ve yeniden yazdı. Van Helsing artık sadece bir profesör değil, kutsal görevli bir vampir avcısıydı. Filmler onu Vatikan'ın gizli ajanı gibi gösterdi. Elinde gümüş haç, kutsal su, çelik kancalar. Gerçekte ise Vatikan'ın böyle bir görevlisi yoktu. Ancak Orta Çağ boyunca kilise, iblis kovucu rahipler yetiştiriyordu. Yani Van Helsing, aslında bu geleneğin sinemadaki bir senteziydi. Kısacası o bir kişiden değil, Batı'nın karanlıktan korkusundan doğmuştu. Bana göre Van Helsing hiçbir zaman gerçek bir insan olmadı. Ama o 19. yüzyıl Avrupa'sının bilinçaltındaki korkuların ta kendisiydi. Doğudan gelen karanlık vampirler, ölüm ve salgın korkusu, tümü bir simgeye dönüştü. Van Helsing ise bu korkulara karşı aklın ve inancın birleşimi olarak yaratıldı. Asıl amaç, Batı'nın karanlığı yenme arzusunu hikayeye dönüştürmekti. Bir başka deyişle, kurtuluşun bir kahramanla değil, bilimin ışığıyla geleceği fikrini yaymaktı. Ben inandım mı? 10 üzerinden 5 veriyorum. Çünkü bazen efsaneler hiç yaşamayan insanların bile gerçeğe yön vermesini sağlar. Stoker'ın asıl amacı bu hikaye ile kilisenin ve papalığın zayıflayan otoritesini vampir mitiyle ve onun antitezi olan vampir avcılığı ile tekrar güçlendirmekti. O dönemin şartlarında zaten insanlar sadece korku ile yönetilmeye çalışılıyordu. Kitap belki Vatikan'dan habersiz olarak yazılmış olabilir. Ama sonrasında Vatikan'a ciddi katkısı olduğu aşikar. Siz ne düşünüyorsunuz? Van Helsing gerçekten var olmuş bir kurtarıcı mıydı, yoksa sadece korkularımızın yansıması mı? Yorumlara yazın. Birlikte karanlığa ışık tutalım.